Efendim hafta içi çok kıymet verdiğim, çok güzel organizasyonlara imza atan kültür sanat alanında bir arkadaşım bana bir mesaj attı. Konuşabilir miyiz dedi. Sabah spordayım böyle. Heyecanlandım ne oluyor diye hemen aradım. Ve bana çok güzel bir haber verdi. Global Türkler Türkçesi, Global Turks. Dedi ki inanılmaz güzel bir vakıf var. Adı Global Turks yani Global Türkler. Bu vakıf dedi dünya çapında kıymetleri dünyaya duyurmak, dünyada kıymetli Türklere sahip çıkmak ve birlikte güzellikler üretmek, Türklüğü doğru anlatmak üzerine kurulmuş çok üst düzey bir vakıf. Harika bir hanımefendi konuğum, vakfı kurmuş ve gerçekten gece gündüz demeden vakfı için çalışıyor. Dünyanın her yerinde Türklüğü doğru anlatabilmek, Türk olmayı, Türklükteki o başarıyı, gücü, zekayı, cesareti anlatan bir isim. O yüzden bugün çok kıymetli bir gün. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Bir cümlenin peşinden gideceğiz. Hem girişimci hem yazar bir ismin peşinden gidiyoruz. Yine aslında ilk kez duyduğum George Shinn diyor ki, iletişimi etkin kullanabilenler kendilerinin dünya deneyimlerini ve dünyanın onlar üzerindeki deneyimlerini değiştirebilir. Aslında tam da vakıf cümlesi gibi bir cümle olmuş oldu galiba. Efendim Global Turks Vakfı kurucusu ve başkanı Ayşegül Dicle Aydın konuğum. Çok güzel şeyler konuşacağız. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sizi gördüm daha iyi oldum. Ben de aynı şekilde. Ayşegül Hanımcığım anlatacaklarınız için çok heyecanlanıyorum. Doğru mu anlamışım arkadaşımla konuşurken? Bence çok güzel bir özet oldu. Evet. Gerçekten evet. yanlış bir şey söylemedim evet. umarım. Evet. Temel nüvesi bu. Nereden çıktı bu fikir? Nereden geldi aklınıza ve neler yapıyorsunuz çok merak ediyorum. Tamam. Şimdi büyük bir mutlulukla anlatacağım. Bunun benim ruhumda doğması aslında kendi annemden babamdan geliyor. Çünkü ikisi de toplam 26-27 yıl yurt dışında yaşayan gerçek anlamda birer dünya vatandaşı. Türk olmaktan daima gurur duyan, Türk olduklarını her yerde gururla anlatan, her hafta sonu neredeyse evlerinde davetler verip Türk yemekleri yapmayı öğreten, herkese Türk yemeklerini aşılayan iki dünya vatandaşı. İkisi de işletme ve ekonomi profesörleri. Ve 26-27 yıl Amerika'da yaşadılar, Singapur'da yaşadılar. Yani gerçek anlamda herhalde dünyada şu ana kadar görmedikleri sadece 4-5 ülke var. İnan abartmıyorum. O kadar dünyanın içinde yaşayan iki süper Türk. Şimdi biz büyürken hep çevremizde... Tek çocuk musunuz? Değil. Bir de kardeşim var. Benden 6 yaş küçük bir erkek kardeşim var. O da işte global Türk, Melbourne'de yaşıyor. Avustralya'da yaşıyor yani. Oldukça uzakta. Evet, ne yazık ki. Biz büyürken hep evimizde misafirler vardı. Büyükelçiler, bilim insanları, işte babam ve annem gibi akademisyenler ve hep lider Türkler. Dolayısıyla açıkçası ben hep Türkleri böyle kendinden çok emin, herkes şakır şakır yabancı dil konuşuyor. Herkes dünyanın her tarafına gidip seyahat ediyor. Ve global bir varlık olmak ne demek? Dünya vatandaşısın. Dünya sahnesinde Evet. olmayı bilen ve bunu gururla yapan insanlar zannederek büyüdüm. Ama özüne de bağlısın. Bravo. Ve özünden gelen gelenekleri, görenekleri, ananeleri, örfleri, adetleri, sofrayı, kültürü gittiğin her yere taşıyorsun. Kesinlikle. Müthiş bir şey. Kesinlikle böyle. Sonra kendim Amerika'da master'ı bitirimde işte Boston'da, BCG'de iş ayarladılar hemen benimkiler. Dedim ki kusura bakmayın ama ben Türkiye'ye döneceğim. Türkiye'de yaşamak istiyorum. Türkiye'ye fayda sağlamak istiyorum. Türkiye'de farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Şok oldular ama ben inatçıyımdır, döndüm. Gerçekten. Tabii döndüm geldim hemen hem de. Geldim döndüm ve başladım. Bir 15 yıl kadar önce iş dünyasını öğrenmek gerekiyor tabii. Nasıl iş yapılacağını en saygın biçimde, saygın yerlerde öğrenmek lazım. Dolayısıyla Procter Gamble'da satış ve pazarlamada 5-5,5 yıl kadar. Ondan sonra British American Tobacco'da hem Türkiye'de hem Macaristan'da çalıştım.
Ve dedim ki hadi şimdi Türkiye'ye dönme zamanı. Şimdi hayalleri gerçekleştirmek için kolları sıva. Ve döndüm geldim Ceyda'cığım ve o zamanlarda bu beyin avcılığı işi çok önemliydi. Yani aynı yönetim danışmanlığı gibi. Şimdi yapay zeka bence orayı da ele geçiriyor. Onun için Evet birçok ama sektörde yakaladığınız potansiyeli yapay zeka ne kadar yakalar? Bir öyle insanın deme, demeyin öyle deme, ya. öyle deme. Gerçekten Müthiş mi? app'ler var yani müthiş gümbür gümbür geliyor. Peki. Ve fakat ben lise 2'de aklıma koyduğum bu işi dönünce Türkiye'ye dedim ki bunu kuruyorum ve bunu kurdum. Bu şirketin ismi Heidrick and Struggles'dı. Şu anda da Nasdaq'ta kote. O zaman dünya birincisiydi. Ve dünya Türkçesi nedir? hiç Türkçesi yok. İki kurucunun soy Yok yani isimleri Türkçe. Heidrick and Struggles. Ha, Ama struggles deyince ben hani değil mücadele değil falan öyle adamların değil. soy isimleri Ne bunlar. Evet. diyorsunuz? Bilmem ne Heidrick'le bilmem ne Struggles ikisi Aa, çok birleşmişler. enteresanmış. Heidrick and Struggles'ı kurmuşlar ve şu anda yani 85 yıllık falan bir şirket ya da belki 80. Dünya birincisiydi ve ben onların Türkiye ofisini kurdum ve Tamam. Türkiye'nin sahibi oldum. Müthiş bir şey oldu ve ondan sonra da 20 yıl boyunca inanılmaz bir böyle yükselen başarı grafiğiyle çok keyifli geçti yıllar. Tam olarak orada ne yaptınız? Şimdi o bir beyin avcısı şirket. Yani Zaten bu vakfı kurmamın kökeninde de gene o da geliyor. Şimdi şu demek bu. Diyorsunuz ki bizim Avrupa'ya bir başkan arıyoruz. Bu Avrupa başkanı işte şu ülkelerden olabilir. O zaman Heidrick and Struggles New York merkez diyor ki hemen ekipleri oluşturun ve herkes çalışmaya başlıyor. Türkiye ofisinin görevi süper Türk adaylar bulmak. İngiliz ofisi İngiliz aday buluyor. Fransız ofisi Fransız aday buluyor. Amerika Amerikan buluyor ama Avrupa olduğu için daha çok Avrupa merkezli adaylar ön planda. Bütün ana sektörlerde ilaç şirketleri, teknoloji şirketleri hepsi dahil. Finans çok önemli bir parçamızdı. İnanamayacağın kadar değerli ve hiçbirimizin tanımadığı Türkler keşfetme şansı verdi bu iş. araya giriyorum, soru soracağım. Bu Türkleri nasıl keşfediyorsunuz? İşte zaten beyin avcılığı denen mesleğin marifeti bu. Hah, Yani o zamanlarda LinkedIn falan da yok. hiçbir şey yok. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Ne Tanıdığın herkese telefon ediyorsun. Şu nitelikte tanıdık var mı? O başka birine, o başka birine, o başka birine, o başka birine. Büyük bir zincir oluşturuyorduk o zaman. Yani atıyorum üniversitelere gidip işte zeka seviyesi yüksek, başarı oranı yüksek çocuklara bakıyor musunuz? Bak çok zekisin. Evet onu da yaptık. Değil mi? Yani böyle yollar vardı. Mesela. Tabii. Yani vakıflara sormak kim değerli, kim saygın. Üniversitelerden kim birincilik, ikincilik, üçüncülükle Mesela. mezun olmuş. Kim 20 yıl önce daha yapay zeka çalışmaya başlamış gibi çok sorularla kendine bilinmeyen yepyeni isimler keşfi aslında. Onun için beyin avcılığı çok keyifli ve önemli bir iş. Sonra biz bunu yaparken tanıdıkça insanları ben şaşırarak büyük mutlulukla şok oldum. Ve bu insanlar Türkiye'yi tanımıyor. Türkiye'de bu insanları tanımıyor. Soruyorum niçin Türkiye'de bir yerde bir yönetim kurulunda değilsiniz? Niçin yeni yetişen neslimize mentor değilsiniz? Evet. Niçin hiçbir yerde yoksunuz? Diyorlar ki bana arada köprü yok Ayşegül Hanım. Mesela birkaç tanesi TÜBİTAK'a yazmış, kendini tanıtmaya çalışmış, hiç yanıt almamışlar. Birkaç tanesi özel sektöre yazmış, demişler ki bakın benim CV'm bu, ben şu alanda gerçekten başarılıyım, kullanın beni. Hiç cevap yok. Dolayısıyla bunları ben dinleye kafamda iyice şu oturmaya başladı. Türkiye'ye bu insanları bir fayda üretecek şekilde kanalize etmemiz lazım. B, dünya Türkleri bilmiyor. Evet. Çünkü o yurt dışına gitmiş Türk olduğunu söylemeye bile belki artık gerek duymayan, Türkiye nasılsa benimle ilgilenmiyor, ben de Türkiye ile ilgilenmeyeyim deyip Küsmüş de sırtını olanlar var, dönmüş tabii. olan, biraz küsmüş olanlar falan. Müthiş bir hani dormant potansiyel, uykuda müthiş bir potansiyel olduğunu göre göre dedim ki dünyaya da
zannettiklerinin çok ötesinde müthiş başarılı bir lider kitlesine sahip bir ülke olduğumuzu ispat etmemiz lazım. Ve 2021 yılında çok ciddi bir araştırmaya giriştik. Amerikan Şirketler Derneği var, ismi AmCham, Türkiye'de kurulu. Ve düşün, ismi Amerikan Şirketleri Derneği ama bütün dev Amerikan şirketleri ve hepsinin CEO'su Türk. Ve ben de yönetim kurulundaydım. Dolayısıyla biz bir kere ispattık ki şu dev Amerikan şirketleri Aynen. Türkler tarafından yönetiliyor. Sonra YASED'i de aramıza aldık ve tam 2 yıl süren çok kapsamlı bir liderlik araştırmasına giriştik. Bak 5 kıtadan 60 ülkeden 1500 tane Türk lider tespit ettik. Ve onlara bir mektup yazdık. Dedik ki Türkiye ilk defa böyle bir araştırmaya girişiyor. Sizin uluslararası bir Türk lider olarak neyi iyi yaptığınızı, yani güçlü alanlarımızı ve 21. yüzyıla daha iyi adapte olabilmek için gelişim alanlarınızı tespit etmek istiyoruz. Var mısınız? İnan %99.99'u ben varım. Alın dedi. Zaten dünden razılar, beni gör, duy, şu bağımızı güçlendirelim diye Evet, bekliyorlar orada. bence Evet. de. Ve biz 2 yılda müthiş bir data seti toplamayı başardık. 2024'ün başında bunu önce New York'ta lanse ettik bulguları, sonra Londra'da, sonra İstanbul'da ve açıkçası ben bunu yaparken diyordum ki nasıl bulgular çok kuvvetli çıkacak. Biz bunu dünyanın gözünün önüne getirelim. Diyelim ki ey dünya, bakın Türklerin Amerikalılardan, Fransız, İngiliz, bilmem Almanlardan hiçbir eksiği yok. Fazlası da Tam var. aksine fazlası var. Evet. Bunu önlerine koyalım. Bu arada şöyle bir şey oldu. Bu 2 yıl sürerken araştırma, tanımadığım bir sürü insan bana yazmaya, çizmeye başladı. Ve diyorlar ki Ayşegül Hanım ne olur bu işin peşini bırakmayın. Bizi bir çatı altında toplayın. Bakın biz Türkiye'ye fayda vermek istiyoruz. İşte yeni yetişen neslin elinden tutmak istiyoruz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani aradaki köprüyü kurun. Biz bunu Oğuz Babiroğlu'yla arama konferansı yaptık, çalışma grupları kurduk. Acaba bu gerçek mi? Yani bu heyecan dalgası gelip geçici bir şey mi yoksa hakikaten bir komünite oluşturabilir miyiz diye. İnan neredeyse 2 yılda bunun üstünde çalıştık ve anladık ki bu gerçek. Yani herkes gidiyor, Türkiye'yi terk ediyorlar, kimse de geri dönmek istemiyor. Evet. Bu doğru değil. Şimdi size bunu Bu doğru soracaktım. değil. Öyle bir şey oluyor ki sanki yurt dışına çıkan Türk değil artık gibi bir korkuyla ya saldırıyoruz ya korkutuyoruz, baskılıyoruz. Gidip de başarılı olan da sesini yükseltemiyor korkudan. Yani gerçekten şu araştırmanın içine bir tane soru koyduk ve unutmayalım ki bunlar hepsi lider konumunda Türkler. Dedik ki Türkiye'ye dönmek ister misiniz, istiyor musunuz? %82,5'u evet dedi. Demez mi? Bak 82,5 Evet. o ruhlarımızdaki Türkiye aşkı, yani birazcık destek versek Evet. bu aradaki köprü canlanacak. Yurt dışındakilerin senin çok güzel dediğin gibi bilgisi, görgüsü, birikimi, bağlantıları, Evet. networkleri bize akacak. O zaman işte hep hayalimiz olan Türkiye'yi bölgesel merkez yapmayı da tekrar gündeme oturtabiliriz. Türkiye'ye tekrar yabancı sermaye girişini aktive edebiliriz. Ve kısacası bu kadar ilgi ve heyecandan bugüne geldik ve anladık ki bunun jenerasyondan jenerasyona akabilecek Değil mi? ve bizim bir sonraki nesle, o neslin bir sonraki nesle teslim edebileceği bir vakıf olması lazım. Ve bunu bir vakıf olarak kurduk. Zaten en büyük örneği sizsiniz Ayşegül Hanım. Şimdi sizin anneniz babanız bütün ömrünü yurt dışında hizmet vermeye adamış Değil mi? olsaydı, yurt dışında hizmet vermesine rağmen Türklüğü orada öğretme çabası olmasaydı ki bence bütün Türkler böyle dünyada yaşayan, siz böyle bir vasıfla büyümeyecektiniz ki ve bunu yapmayacaktınız. Şimdi bağlara bakın. Jenerasyondan sonra geldiği yere bakın ne kadar kıymetli ve gene bizim çıkarımıza olan bir dönüşüm. Her şeyi bir kenara bırakıp buradan bakmak lazım Kesinlikle diye aynı düşünüyorum. kanıdayım. Kesinlikle. Yani annem babam 26-27 yıl yurt dışında yaşadılar diye Türkiye sırtlarına asla dönmeliler. Her yaz biz yanımızda yabancılarla Türkiye'ye geldik. Van'dan bilmem nereye kadar Türkiye'nin her tarafına o yabancıları götürdüler.
Nemrutlara tırmandılar. Çadırlarda kaldık hep beraber. Fransızlar, İngilizler, Almanlar, Amerikalılar, kaç tane büyükelçi, büyükelçilerin aileleri. Yani ben buna gönüllü ambasadorluk diyorum. Kesinlikle. Ve bu vakfın bu yurt Elçilik dışındaki yani. bütün Türklerden en baş ricalarından birisi bu olacak. Türk olduğunuzla gurur duyun. Bunu söyleyin ve lütfen birer gönüllü elçi olun, değil mi? Yani yapacak çok işimiz var kısacası. Çok. Şimdi aynı tarihlerde aynı yerdeymişiz. 25 Mayıs'ta ben de San Francisco'da olaylarında olacağım. Ne yapıyorsunuz 25 Mayıs'ta San Francisco'da? Şimdi şöyle bir şey yaptık. Açıkçası 2021 başında research, yani araştırma başladığına göre bugüne kadar aradan bir 5 yıl geçti. Biz Tabii. bu 5 yıldır çok ciddi çalıştık. Öyle bir detay yapı kurduk ki inanamazsın. 16 tane komite, yani yeni araştırmalar komitesi bile var. Düşünebiliyor musun? Yurt dışında Global Turks Next Generation, yani yeni jenerasyon komitesi var. Böyle o kadar Kapsayıcı geleceği yaptınız. kucaklayan, o kadar üretmeye yönelik bir vakıf kuruyoruz. Hem birbirlerini tanısınlar hem de sinerji üretsinler istiyoruz. Yani Global Turks içindeki insanlar bir nevi bir referans teşkil edecekler birbirlerine. Anlatabiliyor muyum? Bir global mentorluk programı da kuruyoruz. Bir eğitim programı da, yani bir scholarship programı da kuracağız. Ona 2027'de başlayabiliriz. Bir de benim çok sevdiğim bir misyonumuz daha var. Onun da ismi Global Turks for Global Good. Yani bir dünya meselesine el uzatacak Türkler. Yani Dünyaya içim iyi gelmek titriyor. için. Değil Vallahi mi? mesela sevgili dostum ve bizim onur kurulu üyelerimizden Canan Edipoğlu. Canan Hanım'la geçen hafta beraberdik. Acaba hangi konu olsun diye onunla konuşurken dedi ki, Ayşegül'cüm, bizim en önemli artılarımızdan bir tanesi, müthiş bir tarihçemiz var ve arkeolojik zenginliklerimiz inanılmaz. Biz dedi niçin? Hani stewardship of heritage bu başlıkta, yani ne diyelim onun Türkçesine, tarihimizin sahiplenilmesi gibi bir başlıkla çıkalım. Bütün dünya Türkiye'nin önünde başını eğer. Kimin Efes'i var, kimin Afrodisyası var, kimin Göbekli Tepe'si var, kimin Karahan Tepesi var. Evet. Dolayısıyla şimdi yani Çin falan dahil bütün böyle tarihinde zenginliği olan ülkelerin korunmasıyla ilgili çalışan vakıfları, üniversiteleri, kurum ve kuruluşları tespit etmeye giriştik. Son bir haftanın konusu bu. O kadar yeni. Ve ChatGPT de çok güzel destek teşkil ediyor bize. Onu da aldık aramıza. Ve yani bu konuda eğer dünyada çalışan bütün değerli kurum, kuruluş, vakıf ve üniversitelerle el ele tutuşursak müthiş bir şey olur. Biz dünyanın önemli bir konusunda, önemli bir hikayesinde varız. Türkler olarak varız. Kendiyle barışık, kendiyle gurur duyan, çağdaş, iyi yetişmiş Türkler biz de varız diyeceğiz. 25 Mayıs'ta San Francisco'da bunları mı ilan edeceksiniz? Şöyle, Ne yapacaksınız? bütün bu hikayeyi, bu söyledim ya müthiş bir yapı kurduk diye, aslında 4 ayak üstünde yükselen bir platform, bu vakfın altı öyle bir yapıda. Ve bunun ilk ayağı network dediğimiz, social dediğimiz komünite kısmı. Sonra işte geliyor, eğitim, öğretim, sonra global mentorluk, sonra da Türkiye'nin Davos'u gibi bir şey ama uluslararası bir Türkler Davos'u gibi bir şey. Birincisini, yani komüniteyi oluşturmanın en önemli ilk adımlarından bir tanesi, dünyanın önemli ülke ve şehirlerinde chapter'lar kuruyoruz. Yani Global Turks chapter'ları. New York'u yaptık, Dubai'yi, Abu Dhabi'yi yaptık,
Şimdi San Francisco'yu lanse ediyoruz. Arkasından tekrar New York var, arkasından Londra, Amsterdam ve bu şekilde gidecek. Ne oluyor burada? Yani şimdi şunu demek istiyorum. Size ulaşamıyor. Büyük şehirde yaşamıyor. Doğu Anadolu'da yaşıyor ama IQ'su çok yüksek, çok başarılı, imkanı yok, ilerleyemedi. Bu çocuklar size ulaşabiliyor mu? Şöyle yapacağız. Size e-mail atabiliyor mu, e-posta atabiliyor mu? Ya da San Francisco'da ama bir bağ yok, kendini yalnız hissediyor, sahiplenilmiş hissetmiyor. 25 Mayıs'ta katılıp sizlerle mi gelip tanışıyor? Daha böyle hani bana oraları Okey. netleyebilir misiniz? Şimdi şöyle, her tarafa yetişemeyeceğimize Tabii göre fokusumuz iki adımlı gibi olacak. Tamam. Birincisi zaten lider konumuna gelmiş Türklerin önünü açmak. Tamam. Çünkü ne oluyor biliyor musun? Hepsi bu çalışkan Türkleri kullanıyorlar ve diyorlar ki biraz daha gayret falan seni bilmem ne bölgesinin president'ı yapacağız. Fakat bir türlü yapmıyorlar. Evet. Cam tavan var yani. Cam tavan var. Yani onun için bu başarılı ve zaten liderlik rutunda yükselmiş ama ne yazık ki cam tavana çarpmış Türklerin önünü açmak. Tamam. İlk hedef bu. Benim çıkış noktam aslında buydu. Tamam. Fakat bir yandan da benim yaş grubum biz artık yaşlanıyoruz ve müthiş bir Demeyin jenerasyon kendinize böyle şeyler. geliyor arkamızdan. Onun için o jenerasyonu da dedik ki bir dalda da onlar başlasınlar. Yapay zekacılar, genetikçiler, biyotekçiler, Tabii. müthiş artistlerimiz falan. Dolayısıyla bir yandan da onlar. Şimdi senin sorun belki o gençlere Evet, orası. doğru geliyor. Anladığım o. Hani bahsettim ya bir scholarship programı Evet, kuracağız eğitim diye. programında olacaklar. Mesela orada da diyoruz ki yüksek eğitime ihtiyacı olan çok başarılı öğrenciler, onlara elimizi uzatalım. Evet. Çünkü dediğim gibi her tarafa yetişemeyiz. Evet. Eğer bu vakıf ne bileyim 15 yıl sonra, 20 yıl sonra iyice palazlanmış olursa, bence olması gerektiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunun arkasına geçerse dediğin de yapılır. Her Tabii, şey yapılabilir. yapılmalı. Önemli olan bu fikrin başlamış olması. Peki şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde yaptığınız bir araya gelme, bu buluşma halinde cam tavana toslamış çok başarılı yöneticilerle o alandaki, o bölgedeki başarılı iş insanlarını mı bir araya getirmiş oluyorsunuz? Doğru, Böyle doğru. bir bakın ve de arkadaşlar gençleri. ve gençleri. Aynen. Burada şahane Türkler var, çok başarılılar ve engeller var önlerinde. Aslında ilerlerlerse kimse tutamaz. Buyurun tanışın ve konuşun gibi bir ortam yaratıyorsunuz. Yani her chapter eventinde birkaç tane panel yapıyoruz ve rol modeli olan çok başarılı küresel Türkleri panellerde misafir ediyoruz. Onlar gençlere rol modeli örneklemi yapıyorlar ve ondan sonra vakfın ya şimdiden 3650 kişi olmuş ben varım nasıl yardımcı olayım diyen ki biz daha üyelik falan açmadık yani 3650 kişi tertemiz böyle tek tek update edilip eklenen böyle bir database'imiz var. Onun için büyükler yolu başarmış olanlar yeni gençlere mentorluk yapacak, Çok koçluk önemli bir yapacak, şey bu. elinden tutacak. Türk olduğunu saklamak yerine çalıştığı şirkette bir rol açıldığında Türkleri de aday yapacak. Yani o kadar acıklı hikayeler var ki. Ya, Vallahi. mesela? Yani mesela çok üst düzey Türkler var ve büyük dev multinational'larda çalışıyorlar. Ama iş alımlarında hiç Türkleri aday yapmıyorlar. Diyorum ki niye yapmıyorsunuz? Niye? Niye onların elinden tutup çekmiyorsunuz yukarı doğru? Cevap şu. Çünkü o başarısız olursa beni de başarısız kılar. Dolayısıyla bu kendine güvensizliği, birbirimize bu güvensizlik de var, cesaretsizliği, evet. birbirimize sahip çıkmamayı inşallah değiştirmek için yani hayatımın sonuna kadar elimden geleni yapacağım inan. Çok değerli Türkler de var. O değerli olanlarla el ele tutuşacağız ve cesaretsiz olanları köşeye sıkıştırıp zorlayacağız. Amacım o. San Francisco'da ne yapıyorsunuz diyorsun, sana bir türlü cevap vermiyorum. Olsun çok güzel şeyler söylediğiniz için ben gayet cevap konusunda mutluyum ve inşallah hepsi olsun istiyorum yani. Bir günlük bir summit. Tamam. Orası
sağ olsunlar hazırlıyorlar. Canberk Mersin ve Evren Eryürek diye orada 2 tane Global Turks San Francisco Chapter'ının 2 lideri var. Onlar ve onların destek ekipleriyle böyle bir günlük bir summit hazırladılar. 3 tane panel var. Birisi yapay zeka paneli, birisi aerospace ve uzayla ilgili bir panel. Üçüncüsü de işte başarılı rol modeli Türk liderler paneli. Yabancıları da davet ediyoruz. Çünkü Türk Türkiye değil. Tabii. Türklüğün ne kadar iyi ve ne kadar becerikli olduğunu yurt dışına, dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bak bir şey daha söyleyeceğim. Benim çok önem verdiğim bir şey gene. 21. yüzyıla yeni gelen düzen asla son yüzyıl gibi değil. Bildiğimiz her şey yok olacak, değişecek, geçersizleşecek. Bunu bir an önce kabul etmek en akıllıcası olacak. Dolayısıyla ben kendim bunca yılın liderlik uzmanı olarak 20. yüzyılın liderlik yetkinlikleriyle 21. yüzyılınkileri çok iyi biliyorum. Aradaki uçurumu biliyorum ve neyin artık hiçbir işe yaramayacağını çok iyi biliyorum. Şimdi bunun yanı sıra şöyle bir şey var. Bu Amerika gibi, Avrupa gibi stabil pazarlar, çok rahat, kendinden emin, türbülanssız pazarlardı ya, onların liderleri bu 21. yüzyıla gelen VUCA ortamı dediğimiz ne olduğunu kimsenin anlamadığı bir gri alan kayboldular. Ceyda'cığım ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir kısmı yatsımaya çalışıyor. Yok öyle değil. Her şey düzelecek. Eski düzen geri gelecek. Bir kısmı ona inanmaya çalışıyor ve tutunmaya çalışıyor. Bir kısmı anladı ki geri gelmeyecek ve her şey değişiyor. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla çok sayıda eski liderlerden de şimdi işlerden çıkış, istifalar veya işten çıkarılmalar görüyoruz. Dolayısıyla bir yandan çok ciddi bir beyaz yaka işsizliği büyümeye devam edecek ama Türkler için müthiş bir fırsat kapısı açıldı. Çünkü Türkler biz krizin içine doğduk, krizde büyüdük, krizle gideceğiz bu dünyadan. Onun için biz kriz yönetimi biliyoruz. Bravo, kriz yönetimi biliyoruz, hızlı öğreniyoruz, esneyiz. Dönüşüyoruz. Yani adaptability'miz çok yüksek. Düz duvara tırmanıyoruz, sonuç odaklıyız. Empatimiz var. Bravo. Kıvrak zekalıyız. Ondan sonra yani aşk var ruhumuzda. Bir de kötü günde çok çabuk bir olabiliyoruz. Evet, bu enerji ve sinerji var hepimizde. Bravo. Yani iyi günde işte dediğiniz gibi iş yaratmada güvenemiyoruz ama kötü günde de en güvendiğimiz Türk. Çok doğru. Çok önemli bir şey Birden bu. kenetleniyoruz değil mi? İşte onun için bu yeni yüzyılın hele özellikle bence ilk 20 yılında falan müthiş bir fırsatımız var. Yani Ankara hani son 2 yıldır falan çok güzel Türkiye reklamları görmeye başladık ya. Bunları kim yapıyor diye düşünüyordum. Meğerse bir Türkiye tanıtım ofisi kurulmuş. Aynı öyle bir şey kurmak lazım. Süper VUCA ortamını bilen ve bunu yönetebilecek Türk liderler hazır ey dünya. Uyan ve bunun farkına var. Böyle bir şey yapmamız lazım. İlan ciddi etmek yayılım lazım. Türkiye'de yakın zamanda bir organizasyonunuz var mı? Türkiye'de hep oluyor. Yani daha bir ay önce Doktor Fatih Birol'u misafir olarak, konuşmacımız olarak ağırladığımız 200 kişilik bir şey yaptık. O demin anlattığım hani Türkiye'nin Davos'u olacak zaman içinde dediğim şeyin ilkini sevgili Fatih Birol'la yaptık ve iş dünyasından hiçbir yere gitmeyen insanlar bile geldi. Şimdi ikincisini Haziran'ın ilk 2 haftasında olacak ya Eylül'e bırakalım diye işte daha bu sabah bir toplantıda konuşuyorduk. Türkiye'de sonra Harvard Business Review bizim ilk günden beri stratejik ortağımız. Onlarla her 2 ayda bir yaptığımız bir webinarımız var. İsmi Global Turks par excellence. Yani excellent'ın da ötesinde Türk liderler. Oraya da dünyanın 4 bir tarafından işte değişik konu başlıklarında Türk liderleri davet ediyoruz ve Harvard Business Review stüdyosundan yapıyoruz onu. Sonra bir serimiz daha var onlarla. Onun da ismi Küresel İz Bırakanlar.
O da tek tek aynı seninki gibi yarım 40-45 dakikalık misafir Sohbetler. ağırlama. Ey global Türk lider, sen nasıl tırmandın? Cam tavana çarptın, onu nasıl kırdın? Evet. Anlat, Evet. örnek teşkil et, cesaret ver. Gençlere örnek ol. O seride onu yapıyor. Yani Türkiye'de de sürekli böyle round table'lar, işte bir şeyler olacak, daha da hızlanacak. Dünyada bir olduğumuzu unutmayalım. Evet, bravo. Dünyanın her neresinde olursak olalım, Türküz ve yalnız değiliz duygusuyla yaşayalım. Beyin göçü diye bir şey yok. Aslında Türklerin sesini duyurma gücü diye bir şey var. Bunu da ne olur Ne unutmayın. güzel söyledin. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşça kalın.